2 Ağustos Cuma gününden selamlar. Yıllık iznim olağanca devam ediyor. Bugün akvaryumumuza yeni canlılar ekliyoruz. Ben de merakla nasıl deneyimler kazanacağımı bekliyorum açıkçası. Şimdi bu canlıları ben böyle bölmelere koydum. Kaplara bunları aşılayacağım tabi. Burada neyimiz var? 1 numara Dublucarus coridaras var arkadaşlar. 6 tane alabildim. Ellerinde o kadar kalmış. Sürpriz diyordum ama ben bu akvaryuma Gold Laser coridaras koymayı düşünüyordum. Onunla bir sürü alacaktım. Bazı aksaklıklar oldu diyelim. Dublucarus'u da eşim çok beğendi. Dublucarus aldım. Üst düzey hanımcılık bu artık. Bursa Nilüfer'de Green Glass'tan aldım. Elinde bu kadar vardı. Daha fazla olsa vallahi alacaktım. 10 tane falan alacaktım maksimum. Şu an Türkiye'de bulunan belki de en ucuz Otocinclulus'ları aldım arkadaşlar. Bunları ileride üretiriz falan diye biraz fazla aldım. Akvaryumun hacmi de büyük olduğu için 10 tane Otocinclus aldım. Yine bunları Latince adlarını aşağıya yazıyor olacağım. Bir de gördüğünüz gibi akvaryum çok boş duruyor. Yani bitkiler henüz daha büyümediği için. Bu boşluğu da doldurmak için şöyle güzel bir kök Anubias aldım. Anubias'ı da şu kısma koyacağım. Belki şu sandığın yerini değiştireyim. Şuraya bir Anubias koyacağım ki balıklar da orada takılabilsinler. Acele etmeden şu balıkları hemen şu akvaryumumuza bir aşılayayım. Bugünlük canlı eklemeyi daha da düşünmüyorum. Bir de bu bitkilerle güzel bir sayfaya başlamamız için umarım ki güzel olur. Bir de gübre aldım haricen. Gübreyi de buraya ekleyeceğim. En son balıkları şu suya saldıktan sonra size tekrardan görsel vereceğim. A few moments later. Koridor aslarımız ve Otocinclus'larımızı suya aşıladık. Şu an gayet keyifliler. Öyle kaçma falan huyları yok. Gayet güzeller. Otocinclus'lar da gayet güzel yapıştılar, takılıyorlar. Aslında bu Anubias'ı hem arka planda boşluk doldurmak için hem de olur da yumurtlama evrelerine gelirse bu yaprakların altına yumurtluyorlarmış. O yüzden aldım. Burada her şey şimdilik yolunda gibi. Şu an yakın zamanda buraya bir balık eklemeyi düşünmüyorum. Bir süre bakalım takılsınlar. Dublucarus'lar gerçekten çok sevimliler, çok hoşuma gittiler. Yani buraya Coridaras eklemeyi biraz ertelemeyi düşünüyordum. Çünkü bu kısmına eklediğim Rotalauruntius'lar daha kısa bodurlar. Hani tam kök salmadılar. Onlar da zemini çok kurcalıyorlar. Bitkiler çıkar falan diye düşünmüştüm ama problem değil şimdilik benim için. Canlılarımız gayet sağlıklı, güzel adapte oldular gibi duruyor. Karides, salyangoz, Dublucarus'lar. Şu an harbiden şenlik oldu burası. Bakalım akvaryum şu an gayet boş, sakin duruyor. Baksana da yan yana çok tatlılar ya. Çok sevimli duruyorlar. Buradaki bu arada Super Red vatozların bir kısmını aldım. Zamanla buradan seyredeceğim. Diğer tankı almaya karar verdim. Burada vatoz bırak, sadece bir tane kelebek vatozum var, onu bırakacağım. Super Red'leri buradan alacağım diğer tanka. Herhangi bir canlı ekleyeceğim mi eklemeyeceğim mi konusunda da şu an planım yok. Gidişat neye gösterirse birazcık spontane takılacağız. Çok sevimliler ya. Baksanıza sürü halinde gidiyorlar bile böyle. Tatlış tatlış. Görüntüler efsane. Güncel akvaryum köşemden tekrardan hepinize selamlar. Bu videoyu çekmek için yaklaşık olarak bir ay kadar bekledim ama umarım beklediğinize değmiştir diye düşünüyorum. Bayağı emek ve zamanımı aldı. Gerçekten hem göz doyurucu hem de böyle karşısına geçince keyifle izlediğim bir alan oluşturdum kendime ve gerçekten 10 numara oldu diye düşünüyorum. Şimdi sırasıyla akvaryuma eklediğim yeni ve güncel canlıları size tanıtacağım ve göstereceğim. Aynı zamanda bitki gelişimleri ve yeni bitkilerin son durumları. Bu videonun sonunda da bu aldığım armatür ve dış filtre ile ilgili ayrı ayrı videolar çekeceğim. Öncelikle ana tankımın son durumu ve güncel canlılar hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncesinde görmüş olduğunuz gibi bu akvaryuma Coridaras ve Otocinclus ekledim. Son olarak da şu görmüş olduğunuz Endler tankımdaki bazı hamile dişiler vardı. Çok sıkıştırıyordu erkekler. Onları da doğum yapması için buraya koydum. Şu an burada bayağı bir yavru popülasyonum var. Ana tankımı yavruluk olarak kullanıyorum ama damızlıklar orada gibi saçma böyle ters bir şey oldu. What's that? What's that, brother?
Şurada da yeni bir akvaryum var. Siz henüz görmediniz. Bunu da anlatacağım ne için yaptırdığımı. Şimdi gelin şu ana tankımızdan başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi 100 litrelik ana tankım muhteşem oldu. Özellikle şu bitkinin adını söylemem biraz zaman alacak ama Aponogeton ulvaceus olan bitki muhteşem adaptasyon yaşadı ve şu ana kadar beslediğim ve geliştirdiğim en güzel bitki oldu. Yakından göstereceğim. Şöyle uzaktan çekiyorum ki son haliyle güncel halini kıyaslayabilelim diye. 10 adet Otocinclus almıştım. Garip bir şekilde görünmüyorlar. Normalde görünürler. Şurada arkada var. Şurada bakın bitkinin üstünde. Bunlardan 3'ünü kaybettik. 2 balık aldıktan 2-3 gün sonra öldü. Bir hafta sonra da bir tane balık kaybım oldu. Şu an bu akvaryumda 7 tane Otocinclus var. Haricen 6 tane Duplicarus corridoras almıştım. Harika bir koloni. Bakın renkleri ve ebatları çok güzel oldu. Saklanma eğilimleri yok bendeki balıkların. Sürü halinde geziyorlar. Hepsi de şurada. Şöyle göstereyim. Çok sevimliler. Çok güzel canlılar. Şu bitkiye hayran kaldım. Bakın görün. Yaklaşık 2 günden beri de bu bitkiyi nasıl çoğaltabilirim, nasıl elde edebiliriz gibi araştırmalar içine girdim ama bayağı tohumdan üretmek gerekiyor ya da yumrudan bölmek gerekiyor galiba. Tam böyle %100 bilgi sahibi olamadım ama şu an tek yumruğum var. Bu bitki yaklaşık 1 aydır bende. 1 aydaki gelişimi muhteşem yani. Yeni yapraklar açtı, büyüdü falan filan. Haricen burada gördüğünüz gibi yavrularım var. Şu an bir tane dişi şurada. Burada doğum yapan dişileri şu görmüş olduğunuz akvaryumda dinlendiriyorum bir hafta. Sonra buraya alıyorum. Buradaki hamileleri buraya alıyorum gibi böyle bir döngü var şu an ama geçici bir çözüm. Burada yaklaşık şu an 20-30 civarı bir yavru balığımız var. Haftaya renk almaya başlarlar diye düşünüyorum bazılarının. Haricen görmüş olduğunuz gibi karides popülasyonumuz muhteşem oldu. Sonunda yani dediğim gibi buradaki karides popülasyonunu oturttuk. Yavru gelişimleri güzel. Bayağı bir karidesimiz var. Bir ay sonra burası daha da yoğunlaşacak diye umuyorum. Helena katil salyangoz yavrularımız görülmeye başladı. Hatta bir tanesi şurada. Karideslerimiz 10 numara. Yavrularımız güzel. Siz buranın son halini görmeden önce ben buraya 2 tane bambu ekledim. Hatta 4 tane bambu aldım ama şu an ikisi burada. Şu bambu geçen sene aldığım bambu. Bunları yakın zamanda budayacağım. Şu ikisini Ikea'dan yeni aldım. Hatta Facebook gruplarında görmüş olabilirsiniz. Ikea'da 59 lira diye bayağı bütün gruplara atmıştım. Onlar da gayet renkleri koyulaştı. İlk aldığında biraz açıktı renkleri. Sürgünleri de 10 numara. Şöyle göstereyim. Bunlar da 10 numara nitrat emiyorlar. Posterlerimi de göstereyim nasıl durduğunu. Şu an ışığı açmadım net bir görüntü elde edeyim diye. Salon karanlık. Burası tamamen akvaryumun armatürüyle aydınlanıyor. Muhteşem oldu burası da. Şu akvaryumu başka bir plan için almıştım ama seleksiyon fazlası karideslerimi buraya atıyorum. Doğum yapan dişi balıklarımı dinlendirmek için oraya alıyorum. Buradaki hamile doğum yapmaya yakın dişileri de buraya alıyorum. Böyle bir devir daim yapıyorum aralarında. Bu akvaryumu yaptırdığım usta sağ olsun bana birkaç kök bitki hediye etti. Onlardan biri şu Java Fen. Bu da Java ama şu an cinsini unuttum. Bunlar birer köktü. Ben bunları ikiye bölüp taşa sabitledim. Diğer akvaryumlardaydı ama buranın ışık şiddeti ve gübre olayı biraz daha sağlıklı olduğu için en azından bir süre daha kuvvetlensinler diye buraya aldım. Normalde burada değillerdi. Madagaskarensis biliyorsunuz 2 yumruğuydu. O yumru soldu. Onu adapte edemedik. O yumru çöp oldu. Bu yumruda da 2 tane dal budadım. Diğer yapraklar çabuk gelişsin diye. Şu gördüğünüz yaşlı yaprak var ya böyle biraz kahverengi olmuş. Bundan daha kötü haldeydi. Ben onları budadım. Diğer bitkilere enerji harcasın yumru diye. Şu an gayet güzel. Alttan da şu görmüş olduğunuz bordo renkteki şey yaprak. Bir yaprak daha açacak. O da böyle bu boyuta gelecek. Hatta daha büyük oluyor. Şu an adaptasyon aşamasında bu. Gerekirse bir tane daha budayacağım. Şu an gidişat güzel duruyor. Bu yumrulu bitkilerde gömmüyoruz. Bunu sakın unutmayın. Anubias'ım da gayet güzel. Anubias köklerini görmüş olduğunuz gibi bayağı büyüdü ve yumruların altından da yeni yapraklar atıyor. Bu yumrunun boyu da şu an hani şöyle çapraz duruyor ama hemen hemen 7-8 santim oldu. Onu da böleceğim yani. 2 veya 3'e bölüp taşa sabitleyeceğim bu Anubias'ı. Çok güzel oldu. Normalde Anubias'lar yüksek ışık sevmeyen bitkiler. Şu an hiçbir problem yaşamadım. Gayet güzel gelişim gösteriyor ama sadece şu üstteki yaprakta böyle birazcık siyah yosunlaşma var gibi duruyor. Ondaki çözümü de şöyle yapacağım kendimce. Diğer taşa sabitlediğim zaman daha uzun yapraklıları diğer akvaryumlara böleceğim. Aydınlatması biraz daha düşük akvaryumlara böleceğim. Buradan daha küçük yaprakları geliştireceğiz gibi düşünebiliriz. Haricen burada sadece gül bitkisini budadım. Bayağı uzamıştı. Benim bu akvaryum biliyorsun 40 santim yüksekliği. 40 santimin hemen hemen 30 santimine falan gelmişlerdi. Böyle suyla dalgalanıyordu. Hem çoğaltmak ve hem de daha sağlıklı beslenmeleri için şöyle bir 10'ar santim budayıp diktim yani şuralarda. Şurası böyle gül bitkisi olacak. Hem şu bambunun sapını kapatırım. Burası biraz daha yeşil olur gibi düşündüm. Bu süreçte en yavaş ilerleyen bitkilerim de Rotala orange juice oldu. Gördüğünüz gibi hala böyle in vitro'dan çıkmış bitkiler gibi gövdeleri
gelişmedi. Çok yavaş gelişiyorlar ama acelem yok. Hani çürüyüp mürüyüp zayi olmadıkları sürece bekleyeceğiz. Onun dışında bakın görüyorsunuz Otocinclus'lar gayet güzel yosun temizliyorlar. Burada bir tane daha yavru salyangoz var. Kıçını döndü gidiyor şurada. En çok sevdiğim ve mutlu olduğum şeylerden biri de dediğim gibi karides popülasyonunu oturtmuş olmam. Şu görmüş olduğunuz karidesler benim 1 aylık yavrularım ve renkleri harika. Ben bu kolonide bir kere seleksiyon yaptım. O 1 ay önceki büyük bir doğum yaşadık. Bayağı bir yavru patlaması oldu. Tabi lepistes olmayınca akvaryumda çok güzel ürediler. O dönem bir kere seleksiyon yaptım. Onun haricinde bir tane daha böyle rengi bozuk karides görmedim. Tamam. İnandım tamam. Böyle açık renkli ya da çok farklı beyaza yakın, şeffafa yakın hiç karides görmedim. Şu an lacivert, mavi harika tonlarda karideslerim var. 1 ay sonra muhtemelen buradaki ekip bir posta daha güzel doğum yapacak. Ondan sonra burada güzel popülasyon göreceğimize inanıyorum. Yavru endlerler çok fazla salça olmuyorlar karideslere. Zaten buraya koyduğum dişi balıklar da hani böyle doğuma yakın olduğu için agresif olmuyorlar. Sakin olup kendileri bir kuytuya çekiliyorlar. O yüzden karideslere hiç dokunmuyorlar. Bir de tahminimce şöyle bir durum var. Bakın şurada benim dış filtremin emiş borusu var. 1 aydır bu Sunsun dış filtreyi kullanıyorum. Onunla ilgili detaylı video çekeceğim. Onu bekledim açıkçası. Bu emiş ortamı içine bol bol karides çekti diye umuyorum. Muhtemelen dış filtrenin üst katmanında belki 100'e yakın karides yavrusu göreceğiz. Hem filtrenin detaylarını hem de gerçekten üstte karides kalmış mı onu göreceğiz. Şu an kullanmış olduğum armatürden memnun gibiyim. Kimi bitkim zayıf kaldı, kimi bitkim harika oldu. Bu tamamen adaptasyonla alakalı diye düşünüyorum. Su sıcaklığım ortalama olarak 27 derecelerde. İlk başta biraz gaza gelip fazladan hani böyle sık sık sıvı gübre takviyesi yapıyordum. 1 ayın sonunda bugün ilk defa tabanlarına kapsül gübre ekledim. Kullanmış olduğum kapsül gübre de bu arkadaşlar. Biraz pahalıydı ama umarım işini görür diye. Bunlardan ekleme yaptım. Burada en çok uğraştığım bitkiler ise arkadaşlar rotalalar. Rotalar ediler. Bu bitkiler bana hediye gelmişti ve çok gelmişti. Geldiklerinde ben bunları akvaryumlara paylaştırmıştım ama o zamanki armatür yetersiz kaldığı için çok gelişim gösteremiyorlar. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Sonra bu sistemi kurduktan sonra bunların yapraklarında ki hala bazılarında gözüküyor böyle solma çürüme gibi böyle çizgiler halinde deformasyonlar görünüyordu. Şurada göründüğü gibi ya da şurada. Çok araştırdım. Bu rotalalarda budama yapıp diktiğinizde daha sağlıklı yapraklar elde ediyorsunuz demiş birileri. Şu an ona katılıyorum. Şu görmüş olduğunuz şurada Java Fern'in solunda ve sağ çaprazındaki gördüğünüz bitkiler benim budayıp ektiklerim. Şu an bunları budayıp diktiğim zaman çıkan yapraklar daha sağlıklı çıkıyor. Normalde ben bunları kızartmıştım. Hani böyle kıpkırmızı değildi ama turuncu pembe renktelerdi. Armatür süresini biraz kısalttığım için ve demir gübresini azalttığım için çok fazla kızarma yok ama şu an gerçekten sağlıklı ilerliyor. Hatta bunları şeyden görebilirsiniz. Ucundaki sürgünlerden görebilirsiniz. Sürgünler pembe turuncu halde ve çok sağlıklılar. Bakopalar da gayet güzel uzadılar. Yine buraya üşenmezsem diğer videodaki son halleriyle bu hallerini kıyaslamak için bir fotoğraf kesit koyacağım. Uç sürgünleri görüyorsunuz zaten, sürekli yeni sürgün yaprak patlatıyor ve uzayacak. Bu akvaryumun boyu 40 santim. Hadi şuraya kadar 35 olsun. Bir 5 santimde uzadıklarında kesip tekrar buraya bakopalarla büyüteceğiz. 1 ayda bu kadar oldu. Moss'larda ekstrem bir gelişme yok arkadaşlar. Şu bitki de hediye gelmişti Murat abiden. Adını bilmiyorum. Bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Alttan bir tane yaprak patlattı. Bir tane yaprağı da çürümüştü. Kestim. Şu an 3 yaprak. Bir de alttan geliyor 4. Bu bitkinin adını bilmiyorum. O da güzel gidiyor. Şunlar benim yaşatmaya çalıştığım tilki kuyrukları. Bu da hediye gelmişti. Şöyle gösterebilirim size arkadaşlar. Bakın karideslerimiz, bitkilerimiz şu an gayet harika görünüyorlar. Çok sağlıklı bir sistem oturttuk gerçekten. Armatürden de şu ana kadar hiçbir problem yaşamadım. Memnunum. Gördüğünüz gibi posterleri ve şu köşe harika oldu. Şans bambularını birkaç kişi sevmediğini söyledi. Facebook gruplarına karşılaştı. Hani bir nedeni yok, çok demode falan dedi ama bence gayet modern ve hoş duruyor. Ya sonuçta bunlar nitrat da indiği için faydasından başka bir şey yok yani. Bunları da yakın zamanda budayacağım. Şurada 1, 2, 3 bunda var. 1, 2, 3, 4 bunda var. 3 de bunda var. Bunlar da birer dal bırakacak şekilde budayıp şu görmüş olduğumuz alana dolduracağım vantuzla. Buralara böyle bambu yetiştireceğiz. Şurada bir tane dişim var. Sırada o bekliyor doğumu. Yavruları görüyorsunuz zaten. Şuraya bir parça lepiste sosu atmıştım. Ne olur ne olmaz diye. Diğer akvaryumdaydı ve şu kadarcık bir şeydi yani. Dedim ki armatür var, gübre var. Onu dedim atayım buraya büyüsün. Şu an bir karış falan oldu. Bayağı büyüdü. Gelelim Endler tankımıza. Endler tankında da arkadaşlar o bahsettiğim Aponegeton madagaskarensis bitkimin budadığım yapraklarını buraya diktim. Hani sonuçta bunlar budayınca üreyen bitkiler değil. Bir süre sonra soluyorlar. Bazı yapraklarda Helena yumurtası olduğu için belki dedim o süreçte çıkarlar falan. Yumurtalar ziyan olmasın diye buraya koymuştum.
Şu an onlar duruyor. 1, 2, 3. Burada da Helena'lar var. Bu Helena'larda genelde şu pipo filtrenin burasına yumurta diziyorlar. Burada da 5-6 tane Helena var. Burada kötü bir şey oldu. Şu görmüş olduğunuz behlüllerimden bir tanesi öldü arkadaşlar. Sebebi yok yani. Sabah uyandım, ölüydü. Renklerin muhteşemliğine bak, behlül ya. Ivori'leri aratmıyor yani renk konusunda. Bu arada bu vargete Green Cobra diye geçiyormuş arkadaşlar. Yani green denmesinin sebebi şu. Normalde balığın kuyruğu sarı ama gövdesi bakın gördüğünüz zaman gün ışığı renginde yeşilimsi bir renk alıyor. Bakın gördünüz mü? Bunun gövdesi gün ışığında özellikle yeşile çalan bir renk alıyor. O yüzden şu balığa Green Cobra diyorlar. Bu ender vargetesi de ender bir tür. Ben bunu şans eseri bir tane hobicide gördüm Facebook grubunda ama o da yani o kadar karman çorban bir tankta besliyor ki en az 10 farklı lepistes ve enderlerin olduğu bir akvaryumda besliyordu. O da ben gibi tesadüfen elde etmiş olabilir bu variyeti ama karma bir tankta beslediği için o kaliteyi bir süre sonra kaybedecektir. Bakın şu an gördüğünüz renkten dolayı buna Green Cobra diyorlar. Hatta ben şey diye düşünmüştüm ya niye sarı hayvana green diyorlar, niye yellow cobra değil de green cobra falan ama tamamen gövde rengiyle black bar green cobra diyebiliriz. Bunu üretmeye çalışıyoruz aylardır. Şimdi bunun yavruları da burada. Ana tankın bildiğin yavruluk oldu. İnşallah bu Green Cobra'yı da çoğaltabilirsek harika olacak. Onun haricinde burada biliyorsunuz kırmızı sakuralar vardı. Çoğaltamadık yani. Buradaki biliyorsun balık popülasyonu fazla. Burada karides üremiyordu yani. 1-2 tane almıştım yavru. Onların da rengini beğenmediğim için ayırmıştım zaten. Şu an burada karides yok. Ama burası için harici bir planım var yine. Tabii ki bunu kafama göre yapamıyorum yani. Ben bu evde yalnız yaşamadığım için. Evin salonun köşesi de şöyle benim salonum. Burada bir kütüphanem var. Burası balkon kapım. Burası da salonun köşesi. Belli bir yerden sonra daha fazlasını istiyoruz hobiciler olarak. Kafamda şöyle bir şey var. Eğer yengenizi ikna edebilirsem. Boğazlanıyormuş gibi hissettiren şey ilk 3 harfi K-A-R. Karım. Şu akvaryumun olduğu köşeye 1, 2, 3 katlı şuraya 1.60 boyunda bir üçlü set kurmak istiyorum. Buranın teknik resmini çizdirdim. Fiyat aldım. Akvaryum ölçülerine verdim. Fiyat aldım. Şu kalorifer çok çirkin gözüküyor. Bunu kapatmak için özel bir kumaş kestireceğim. Burayı kapatacağım. Şuraya 3 katlı akvaryum seti yapmak istiyorum ama şu an yengen vizesi çıkmadığı için askıda. 9 harf dur. Karıcığım. Yani dediğim gibi fiyatını aldım. Her şey hazır. Kutu profilinden şuraya 1.60'a 35 santim genişliğinde falan 3 katlı bir akvaryum yapmak istiyordum. Bakalım karımı ikna edersem. Lan bana böyle teklif etsen ben bile arada kalırdım yani. Şu görüntü gerçekten muhteşem ya. Bayıldım yani. Şu an burada anlatabileceğim başka bir şey yok. Sıvı gübreleme yapıyordum. Artık yapmıyorum. Yani atıyorum kafama göre böyle arada bir gübreleme yapıyorum. Burası artık yavruluk gibi oldu. Şu yavrular renklendikçe onları da alacağım ki karideslerimizi çok fazla zorlamasınlar, yemesinler diye. Şu an her şey harika. Bu duplikarusları da üretebilirsek burada muhteşem olacak ya. Şu görüntüye bakar mısınız? Muhteşemler. Bakın 2 yaprakta duplikarus var. Şurada bir tane otosynculus var. Otosynculusları da üretebilir miyiz emin değilim. Yani şu an 7 tane var. Normalde su değerleri ve şartlar oluşturduğunuzda yaprak altlarını yumurtluyorlarmış. Aslında Anubias'ları o yüzden almıştım. Belki yaprak altlarını kullanırlar diye. Yorumların altına artık bir maşallah yazarsanız sevinirim. Üşenirseniz bir nazar boncuğu koyarsanız çok mutlu olurum. Bu kısa sürede yaşadığım otosynculus ve duplikaruslarla ilgili deneyimlerimi size aktarayım. Normalde ben bu balıkları araştırdım ve genel olarak hep söylenen şey şuydu. Bu balıklar korkak, kaçar, ışıktan rahatsız olur, çok uysal değildir, utangaç hayvanlardır vesaire ama ben özellikle şu duplikarusları koyduğum ilk günden beri hep zaten sürü halinde geziyorlar. Altılı halde geziyorlardı ama bazen işte ikili üçlü ayrılıyorlar. Bakın mesela şu dişi olduğunu umduğum bir balık artık damızlık boyutta neredeyse. Gövdesi genişledi. Yani bu akvaryuma bol bol Artemia protein bazlı yem verdiğim için güzel gelişiyorlar. Balıklarla ilgili utangaçlık, korkaklık, saklanma adına ben hiçbir şey görmedim. Sadece şöyle vurunca biraz ürküyorlar bakın. Hatta korkmadılar bile. Otosynculus'lar da arkadaşlar gayet güzel. Yani 3 tane kayıp verdik ama 7 tane mevcut şu an. Herhangi bir utangaçlıkları bakın şurada var. Bambuda var bir tane. İşte bakın burada yüzüyorlar falan. Herhangi bir utangaçlıkları, korkuları, saklanma eğiliminde değiller. Gayet keyifli canlılar. Bu akvaryumda bir yosunlaşma problemim de yok açıkçası. Bu da onlara borçluyum zaten. Ya şunun karşısında oturuyorum böyle. Vallahi bütün yorgunluğumu alıyor açıkçası. Çok bayıldım şu olaya. Gerçekten bayıldım. Dediğim gibi bir nazar boncuğu bırakırsanız yorumlar kısmına çok mutlu olurum. Şu an güncel olarak aktaracağım şeyler bunlar da arkadaşlar sizlere. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.